Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda 20.000 TL altı alınabilecek en iyi laptopları birlikte inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve laptop incelemelerinin devamı tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi en ucuz laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo'nun V15 modeli kesinlikle favorilerimden. Donanım olarak V14 ile hiçbir fark yok ama cihazı zorladığınızda soğutma sistemi ile batarya performansıyla kesinlikle öne çıkıyor ve 512 GB'lık SSD'nin burada olması da önemli bir artı ve fiyat performans olarak da gayet mantıklı diyebilirim. Özellikle laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız uygun fiyatta gerçekten mantıklı. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci kullanılmış, 8 GB RAM. Burada performans olarak çok bir beklentiniz olmasın. En düşük ayarlarda da Valorant, CS gibi oyunları oynatabilecek bir cihaz. Bunun dışında bir performans beklemeyin. Batarya olarak da en fazla 3 saat idare edebiliyor. İkinci sırada özellikle iyi bir batarya ve kaliteli bir ekran istiyorsak bu noktada Lenovo IdeaPad Slim 3 oldukça mantıklı. Lenovo IdeaPad Slim 3'te tasarımı ince hafif yapısıyla da 15.6 inçlik bir laptopa oranla oldukça kompakt bir yapıda. Üçüncü sırada büyük ekran isteyen veya yazılım, performans için bir laptop alacaksak ve bütçemizde 15.000'in altındaysa bu noktada Asus'un VivoBook serisinden 16 modelini görüyoruz. Ryzen 5 5600H gibi oyuncu laptoplarında gördüğümüz performans serisi işlemci kullanılmış. 8 GB RAM, 512 SSD'nin yanında 16 inç IPS ve Full HD'nin üzerinde Full HD Plus bir çözünürlüğü burada görüyoruz. Bu laptop başlangıç seviyesi için yazılım, video render, Photoshop, edit gibi işler için de kullanılabilecek bir cihaz ve hem RAM hem de depolamayı kendimiz yükseltebiliyoruz. Asus burada laptopumuzu garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Dördüncü sırada 15.000 bütçeyle en mantıklı laptop Lenovo IdeaPad 1 bu fiyatlarda en iyi seçenek. Burada harici bir ekran kartı olmamasına rağmen Valorant gibi oyunlarda 1080p düşük ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Bu laptopun hem 8 GB hem de 16 GB RAM'li versiyonu var. Bu fiyatlarda en çok satan laptoplardan olduğu için stoklar ara ara bitebiliyor. Linklerden kontrol ettiğinizde kalmamış olabilir. O yüzden hem 8 GB hem de 16 GB'lık versiyonunu aşağı koyacağım. 16 GB'lık versiyonu tükenirse 15.000 altında olan 8 GB'lık modeli alıp sonradan RAM yükseltmesi yapabilirsiniz. 5. sırada özellikle ofis, üniversite ve iş için kullanılabilecek bu noktada Huawei MateBook D14'ün 2024 versiyonunu görüyoruz. i5 12. nesil performans serisi işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM, 512 SSD'nin yanında Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. 14 inç Full HD IPS bir panele sahip. Özellikle laptopu daha çok yanınızda taşıyorsanız MateBook D14 oldukça mantıklı ve tek şarjda 5-6 saatlik ekran süresi veriyor. Bataryasıyla da performans olarak da üzecek bir laptop değil. 6. sırada büyük ekranlı ve batarya performansı gerçekten iyi bir laptop istiyorsak Huawei MateBook D16'yı görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada da kullanılmış. 8 GB RAM, DDR5 4800 MHz RAM'lerin yanında 512 SSD ile de beraber geliyor. Fakat bu laptopu alıp herhangi bir yükseltme yapamıyoruz. Eğer yazılım için alacaksanız mutlaka 16 GB'lık modele bakmanızı öneririm. Ama iş, üniversite, okul için 8 GB RAM bu donanıma gayet yeterli. Ve son sırada şu anda alınabilecek en ucuz oyuncu laptopunu burada MSI'nin Teen serisinden GF63 modelini görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemciyi görürken 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. İşlemci olarak bu fiyat bandındaki en güçlü cihaz. Ekran kartı kısmında da RTX 2050'nin 45 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Burada artık yıl olmuş 2024. RTX 2050 mi kaldı diye düşünmeyin. Çünkü 2050 3050'den sonradan çıkmış bir kart ve şu an i5 12. nesil ve 2050 ekran kartını düşündüğümde bu fiyata gayet alınabilir bir cihaz. Ayrıca ben de bu laptopu incelemek için satın aldım. Yani ayrı bir videosu da gelecek. Arka kapakta metal bir yapının kullanılması, kırmızı aydınlatması ve ekran kalitesiyle tam olarak fiyat performans ve en ucuz oyuncu laptopu diyebilirim.
15.6 inç Full HD 144 Hz panelin yanında 8 GB 4800 MHz RAM ve 512 SSD ile de beraber geliyor. Bu laptopla şu anda piyasadaki çoğu oyunu rahatlıkla oynayabiliriz. Başlangıç seviyesinde yazılım, mühendislik için de rahatlıkla kullanılabilir. Ve bu laptopu alıp hem RAM hem de depolama yükseltmesini kendimiz yapabiliyoruz. Bu noktada MSI cihazımızı garanti kapsamı dışında bırakmıyor ki bu da önemli bir artı. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 10.000 bandındaysa bu noktada kesinlikle Lenovo'nun V15 modelini alırdım. Ryzen 5 7. nesil hem CS, Valorant gibi oyunları rahatlıkla çalıştırabilecek hem de gündelik kullanım Office, Word için de rahatlıkla yeterli bir işlemci. Ama bütçemi 2-3 bin daha arttırabiliyorsam Asus'un VivoBook modeli çok daha mantıklı. Çünkü burada gaming laptoplarda gördüğümüz Ryzen 5 5600H gibi hem verimli hem de performanslı bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Bu laptopta aynen MSI Teen gibi RAM ve depolama yükseltmesine açık. Ama ben laptop aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsanız 15.000 bütçeyle Lenovo IdeaPad 1 benim favorim. Kompakt, taşınabilir, iyi ekran, iyi batarya istiyorsam da Huawei MateBook D14 oldukça mantıklı ve bunun yanında büyük ekran beklentim varsa da bu noktada da MateBook D16. Ama 20.000 altı bütçeyle en mantıklı gaming laptopu istiyorsam da MSI'nin Teen GF63 modelini alırdım ki zaten testlerini yapmak için satın almıştım. Onun da detaylı incelemesi 2-3 haftaya kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve son olarak listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem açıkçası hem performans hem de fiyatına oranla hepsi bu fiyat bandının en iyileri diyebilirim. Ki bana sorarsanız bu cihazlar dışında 10.000 ile 20.000 bandında başka bir laptopa da bakmayın. Ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.